Merhaba değerli dostlarım, Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenip izleyerek ve yorum yaparak bana destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu bebeğimizin 4. videosu. Önceki videolarımızda bacaklarını ve kollarını yapmıştık. Gövdesini ve sonrasında da elbisesini yapmıştık. Bu videomuzda ise kafasını yapacağız, gözlerini yapacağız ve yüzünü şekillendireceğiz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve ten rengi ipimizle kafa yapımına başlıyoruz. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyelim. Ve 6 tane sık iğnemizi yapalım. Halkamızı kapatalım. Ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapalım. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapalım. 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltelim. Bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 5 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 36 olan sık iğne sayımızı 42'ye yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 5 tek, bir çift. Bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 42 olan sık iğne sayımızı 48'e yükseltiyoruz. En son 6 tek, bir çift yaparak sık iğne sayımızı 48'e yükseltmiştik. Bu sıramızda 7 tek, bir çift yapıyoruz. Ve sık iğne sayımızı da 54'e yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 7 tek, bir çift. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 8 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 54 olan sık iğne sayımızı 60'a yükseltiyoruz. En son 8 tek, bir çift yaparak sık iğne sayımızı 60'a yükseltmiştik. 60 sık iğne olarak 5 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Artırma, eksiltme yapmadan 60 sık iğnemizi düz örüp gelelim, sonrasında devam edeceğiz. 60 sık iğnemizi 5 sıra boyunca düz ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 8 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 60 olan sık iğne sayımızı tekrar 54'e düşürüyoruz. 8 tek yaptık. Şimdi bir tane eksilt yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. En son 8 tek, bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 54'e düşürdük. 4 sıra boyunca 54 sık iğnemizi düz örüyoruz. 4 sıramızı tamamlayıp gelelim arkadaşlar. 54 sık iğnemizi 4 sıra boyunca düz ördük ve diğer sıramıza geçtik.
Bu sıramızda 7 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 54 olan sık iğne sayımızı 48'e düşürüyoruz. 7 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 48'e düşürdük. 48 sık iğne olarak 2 sıra düz örelim. 2 sıra sonunda tekrar devam edelim. 48 sık iğnemizi 2 sıra düz ördük. Şimdi bu sıramızda 10 tane tek yapalım. Dokuz ve 10. Şimdi bir tek, bir çift yapalım. 6 defa. Bu birinci çiftimiz. Bir tek, bir çift, 2, bir tek, bir çift, 3, bir tek, bir çift, 4, bir tek, bir çift, 5 ve bir tek, bir çift, 6. Burada 2 tane peş peşe çift yapacağız. Birinci çiftimiz ve ikinci çiftimiz. Tekrar buradan devam ediyoruz. 6 defa bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, birinci, bir tek, bir çift, 2, bir tek, bir çift, 3, bir tek, bir çift, 4, bir tek, bir çift, 5 ve son bir tek, bir çift, 6. 6 defa bir tek bir çift yaptık. Kalan 11 sık iğnemizi düz örüyoruz. Bu sıramızda 62 tane sık iğnemiz olacak. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 29 tane tek örüyoruz. 28 ve 29. 29 tane tek ördük. Buraya 4 tane çift yapıyoruz. Peş peşe 4 sık iğnemize çift yapacağız. Birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz. Sık iğnelerimizi atlamadan yapalım. Üçüncü çiftimiz ve dördüncü çiftimiz. Dört defa peş peşe çift yaptık. Geriye kalan 29 sık iğnemizi tek örüyoruz. Sıra sonunda burada 66 tane sık iğnemiz olacak. Diğer sıramıza geçtik. 30 tane sık iğneyi düz örüyoruz. Yirmi dokuz ve 30. Burada 6 tane sık iğnemizi ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Birinci sık iğnemiz 1, 2,
Üçüncüyü almıyoruz. İkinci sık iğnemiz 1 2 almıyoruz. Üçüncü 1 2 4 tane ilmeğimiz var. Dördüncü 5. ve 6. 6 tane sık iğnemizi ikili trabzan yaptık fakat son ilmeği çekmeden tığımızla topladık. Bunların hepsini tek seferde çekelim arkadaşlar. Ve bir zincir çekip yandaki sık iğnelerimize devam edelim. Kaldığımız yerden 30 sık iğnemizi yapalım. Burada burnunu oluşturmuş olduk. Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi tek örerek sıramızı tamamlayalım. Burada 61 tane sık iğnemiz kalacak. Diğer sıramıza geçtik arkadaşlar. 61 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz örelim. Burada 30 tane sık iğnemizi ördük. Burun kısmına gelince burada ortadaki sık iğnemizi alıyoruz. Ve hemen yandaki sık iğneden yine 30 sık iğne olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi 61 sık iğnemizi 2 sıra düz örüyoruz. Yüzümüz şekillenmeye başladı. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. 6 defa. Bir tek, bir eksilt. Birinci eksiltmemiz. İkinci eksiltmemiz. Üçüncü eksiltmemiz. Dördüncü eksiltmemiz. Bir tek, bir eksilt. Beşinci eksiltmemiz. Ve son kez bir tek, bir eksilt. Altıncı eksiltmemiz. 24 tane sık iğnemizi tek örüyoruz. Eksiltmelerden sonra 24 sık iğnemizi tek örüyoruz. 24 sık iğnemizi düz ördük. Şimdi burada yine devam ediyoruz. Bir tek, bir eksilt. Bunu 6 defa tekrarlayalım. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz, bir tek, bir eksilt, 3, bir tek, bir eksilt, 4, bir tek, bir eksilt, 5 ve bir tek, bir eksilt, 6. Sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar ve bu sıramızda 49 tane sık iğnemiz kaldı. Bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda eksiltme ile başlıyoruz. Bir tane eksilt yapıyoruz. 2 tane tek yapıyoruz.
Yine bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 37 tane tek yapıyoruz. Bir eksiltle başladık. 2 tane tek yaptık. Bir eksiltle devam ettik ve şimdi 37 tane tek yapıyoruz. 36 ve 37. Burada bir eksilt, 2 tane tek yapıyoruz. Ve son kez bir eksilt yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıramızdaki sık iğne sayımız 45. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 19 tane tek yapıyoruz. On sekiz ve 19. Burada peş peşe 19 sık iğnemizden sonra peş peşe 4 tane eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz, üçüncü ve dördüncü. Geriye kalan sık iğnelerimizi düz örüyoruz. Burada 41 tane sık iğne kalması lazım. Diğer sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz ve sık iğne sayımızı 36'ya düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar 6 tek bir eksilt. Arkadaşlar, sıralarda ufak tefek sayı atlamalar olabilir. Bir eksik, bir fazla. Bunları kendiniz tamamlayabilirsiniz. Eksik olduğunda bir tane artırma, fazla olduğunda bir tane eksiltme yapabilirsiniz. Onlar hiç sıkıntı değil. Fark çok fazla olmadığı sürece bir tane eksik, bir tane fazla tamamlanabilir. Gördüğünüz gibi yüzümüz şekillendi. Şimdi gözlerimizi yapacağız. Gözlerimizin beyaz kısmını keçeden yapacağım ben. İnternetten şeklini bulup ona göre keseceğim. 12 milim göz kullanacağım. Çünkü bebeğimizde de göz bebekleri büyük. Şimdi beyaz keçemizi internetten bulduğumuz göz kalıbına göre keselim. Sonrasında birlikte devam edelim. En son 6 tek bir eksilt yaparak buradaki sık iğne sayımızı 36'ya düşürmüştük. Şimdi gözlerini ayarlayacağız arkadaşlar. Beyaz keçeden bu şekilde hafif çekik şekilde göz çiziyoruz. Dediğim gibi bunu internetten göz şekli olarak bulabilirsiniz. Ben kalıbı oradan aldım. Bu şekilde 2 tane kestim. 12 milim göz kullandım. Ve böyle takacağız gözlerimizi. Gözlerimizi takmadan önce resim kalemiyle üst kısma gelen yerlere çerçeve yapalım. Bu şekilde birazcık daha belirgin görünsün. Buna da yapalım aynı şekilde. Gözlerimizi burun hizamızın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yukarısına burnumuzun tam orta kısmından bu şekilde yerimizi belirliyoruz. Her iki yana doğru 1, 2, 3 sık iğne, dördüncüye 1, 2, 3 sık iğne, dördüncüye olacak şekilde yerlerimizi belirledik. Yani gözlerimizi bu kısımlara takacağız. Ve taktıktan sonra şu şekilde yaptığımızda böyle duracak arkadaşlar.
Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yukarıya. Burnumuzun tam ortasından ilk işaretimizi koyduk. 1, 2, 3, dördüncü sık iğneye sağdan, 1, 2, 3, dördüncü sık iğneye soldan. Gözlerimizi buraya takalım. Gözlerimizi taktık. Plastiklerini de geçirdik. Uç kısımlarını birazcık eritip örgümüze zarar vermeden bastıralım. Bu şekilde çıkmasını engellemiş olalım. Gözlerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Kafamızın içini doldurduğumuzda silikon yardımıyla bu kenarlarını yapıştıracağız. Bu şekilde daha güzel duracak. Şimdi dudak kısmını yapalım ve kafamıza kaldığımız yerden devam edelim. Dudaklarımızı burnun ikinci sırasına yapıyoruz. Bir değil, ikinci sırasına. Hemen yandan girdik. Ortalı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Bir kere girelim. Alttan da çektirelim. Bir kez daha aynı yerden girelim. Bu şekilde 2 sıra girmiş olalım. Buradan işleme yapacağız. Önce alt dudak kısmını işleyelim. İğnemizi ipimizin içinden geçirerek bu kısmı işleyelim. Üst dudak kısmına geçelim. O kısmı da bu şekilde işleyerek dudak yapımını bitirelim. İşleme bittikten sonra ipimizi yine aynı yerden çıkaralım. Kafamızın içini doldurduktan sonra burada bağlayacağız. Dudak kısmını işledik arkadaşlar. Buradan bağlayalım. Bu kısım kafamızın içinde kalacak. Kafa kısmını örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi en son 6 tek bir eksilti yapmıştık. Ve 36 sık iğnemiz kalmıştı. Bu sıramızda sıra sonuna kadar 4 tek bir eksilti yapıyoruz. Burada 30 tane sık iğnemiz kalacak. Bu kısım daha fazla daralmadan kafamızın içerisine elyafla dolduralım. En son 4 tek bir eksilti yapmıştık ve 30 sık iğnemiz kalmıştı. 3 tek bir eksilti yaparak sık iğne sayımızı 24'e düşürelim. 3 tek bir eksilti yaparak sık iğne sayımızı 24'e düşürmüştük ve kafamızın içerisini doldurduk. Şimdi 2 tek bir eksilti yapıyoruz. Son eksiltme sıramız ve sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tane tek, bir tane eksilti yapalım. Silikon tabancamızın yardımıyla göz kısımlarını kafamıza yapıştıralım. Bu kenarlarını da yapıştırarak gözlerimizi sabitleyelim. En son 2 tek bir eksilti yaparak sık iğne sayımızı 18'e düşürmüştük. 18 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 12 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Sonrasında tekrar burada buluşalım. 18 sık iğnemizi 12 sıra boyunca düz ördük.
Şimdi bu kısmı içine ittireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kafamızın içine ittireceğiz. Şimdi kafamızda da çıkıntı yapmıştık. Bu çıkıntıyı bu şekilde yerleştireceğiz. Ve dönen bir kafamız olacak. Yalnız bunu yerleştirirken buradan iplerle yukarıdan bağlayacağız. Şimdi onu göstereceğim. İpimizi şu kısımdan geçirelim. İlk kat yapıyoruz. Kesiyoruz. Aynı şekilde bir ip daha geçirelim. Sağlam olması için. Şimdi bu iplerimizi tek tek kafamızdan çıkaracağız. Bütün iplerimizi kafamızın üzerinden çıkaralım. İplerimizin her birini tek tek geçirdik ve hepsini burada bağlıyoruz. Çekiştirerek sonrasında kafamızın içerisine gizliyoruz. Zaten buraya peruk gelecek. Bunlar çok da görünmeyecek. Sıkı bağlayalım. Çekiştirerek sonrasında gizleyelim. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kafasını bitirdik ve gövdemize sabitledik. Gördüğünüz gibi kafamız 360 derece dönüyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda kafa yapımını, gözlerini, dudaklarını ve kafamızın gövdeye sabitlenmesini gösterdik. Bir sonraki videomuzda saç yapımını göstereceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, beğen tuşuna basarak, videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.